İmam Ali'nin tevhid ile ilgili hutbesi. Şüphesiz Allah'a ibadetin başı onu tanımaktır. Onu tanımanın esası ise onu tek ve eşsiz bilmektir. Onu tek ve eşsiz bilmenin ölçüsü ise ondan nitelikleri nefyetmektir. Çünkü akıllar bütün niteliklerin ve nitelik sahiplerinin yaratık olduğuna tanıklık eder. Tüm yaratıklarda nitelik ve nitelik sahibi olmayan bir yaratanın varlığına tanıklık eder. Çünkü her nitelik ve nitelik sahibi bir bileşimi gösterir. Bileşim hudusa, hudus ise ezeli olmanın muhal olduğuna tanıklık eder. Allah'ın zatını tanıdığını iddia eden onu tanımamıştır. Ona sınır koyan onu tek bilmemiştir. Ona bir eş tasarlayan ona inanmamıştır. Onu diğer bir varlığa benzeten kimse onun hakikatine varmamıştır. Her kim onun vehme sığdığını sanır ise ona yönelmemiştir. Onun zatının künhüne varmak isteyen birliğini tasdik etmemiştir. Ona işaret eden ona yönelmemiştir. Ona sınır tanıyan onu kastetmemiştir. Onu bölümlere ayıran ona teslim olmamıştır. Onun zatıyla ayakta duran her şey başkasına bağımlıdır ve başkasına bağımlı olan her şey bir sebep vasıtasıyla oluşmuştur. Yaratıkları onun varlığının nişanesi ve akıllar onu tanımanın vesilesidir. Fikirle hüccet kesinleşir, nişanelerini yaratıklarına hüccet kılmış ve onları yaratarak kendisi ve onlar arasında bir perde oluşturmuştur. Varlığıyla yaratıklardan ayrılır, onları araçlarla donatması kendisinin araçsız olduğuna tanıktır. Çünkü araçlar, araç sahiplerinin muhtaç olduklarına delildir. Yaratıklara bir başlangıç belirlemesi onun başlangıcının olmadığına tanıklık eder. Çünkü bir başlangıcı olan başkasını yoktan var edemez, isimleri gerçeğe ulaşmak için bir vesiledir ve işleri gerçeği anlamak için bir vasıtadır. Zatı hakikatinin özüdür. Zatı onunla yaratıklarını ayırmaktadır. Her kim Allah'ı nitelendirirse onu tanımamıştır ve ona bir benzer tasarlayan ondan uzaklaşmıştır. Onun hakikatine vardığını sanan hata etmiştir. Her kim nerededir derse ona bir mekan tasarlamıştır. Her kim neydedir derse ona bir mekan isnat etmiştir. Her kim nereye yönelmiştir derse ona bir sınır tayin etmiştir. Her kim neden derse ona bir sebep belirlemiştir. Her kim nasıldır derse onu bir şeye benzetmiştir. Her kim ne zaman derse ona bir zaman tanımıştır. Her kim şuraya kadar derse ona bir son belirlemiştir ve kim ona bir son belirlerse onu bölmüştür. Kim onu bölerse onu nitelendirmiştir ve kim de onu nitelendirirse onu inkar etmiştir. Onu parçalara ayıran ondan yüz çevirmiştir. Allah mahluklarının değişmesiyle değişmez, sınırlı varlıkların sınırıyla sınırlanmaz, birdir ama birliği sayıya dayanmaz. O hiçbir ihtiyacı olmayan ihtiyaçsızdır. Bir şeye girmeden batın ve hiçbir şeyden ayrılmaksızın zahirdir. Görmekle kavranılmayandır, aşikardır, cisim olmayan latiftir, harekete ihtiyacı olmayan faildir, fikre ihtiyaç duymadan yaratıkların ölçüsünü belirleyendir. Hareket etmeksizin onları düzene koyandır. Araç ve organa ihtiyacı olmadan duyan ve görendir. Yaklaşmaya ihtiyaç duymadan yakın ve mesafe söz konusu olmaksızın uzaktır. Mevcuttur ama yokluktan sonra değil. Zamanlar ona eşlik etmez ve yerler onu kapsamaz. Onu uyku tutmaz, vasıflar onu sınırlamaz, vasıtalar ona engel olmaz. Varlığıyla zaman ve yokluktan öne geçmiş ve ezeli oluşuyla başlangıcı olma sınırını aşmıştır. Duygu ve hisleri verenin o olması hasebiyle zatının his ve duygulardan uzak olduğu, cevherleri yaratan olduğu, içinde cevherinin olmadığı, yaratıkları yoktan var eden olmasıyla yaratıcısının olmadığı, eşyalar arasındaki çelişkileri icat eden olmasıyla da zıddının olmadığı bilinir.
varlıkları birbirine eş olarak yaratan olduğu için de onun bir eşi olmadığı anlaşılır. Karanlığı nura, sıcağı da soğuğa karşıt kılmış, değişik unsurları birleştirmiş, zıt olanları birbirine yaklaştırmış, onları ayırmak ve birleştirmekle ayıran ve birleştireni göstermiş, bütün bunları kendi Rabliğine delil, gaybına şahit ve hikmetinin açıklayıcısı kılmıştır. Çünkü bu varlıkların oluşumu sonradan var olduklarını gösterir. Varlıkları yokluklarını bildirir. Değişmeleri zevallerini bildirir. Yok olmaları ise yaratıcılarının zevalinin olmadığını gösterir. Allah Teala buyuruyor ki, ve anar, ibret alırsınız diye her şeyi çift yarattık. Önce ve sonrayı ortaya çıkararak kendisinin öncesi ve sonrası olmadığını göstermiştir. Yaratıklarını çeşitli içgüdülerle yaratarak içgüdüsünün olmadığını, onları birbirlerinden farklı kılmakla değişikliğinin olmadığını, onları belirli bir süre ve zamana bağlı kılmakla kendisinin zamanla bir bağlantısının olmadığını, yaratıklarını birbirinden ayırmakla ve birbirine gizli kılmakla onunla yaratıkları arasında bir örtünün bulunmadığını göstermiştir. Kullar var olmadan Rabliğin hakikati, yaratık olmadan da ilahlığın hakikati onda var idi. Duyulacak bir ses olmadan duyma gücüne, bilinen bir şey olmadan bilginin gerçeğine ve kudretini göstermeden hakiki güce sahibidi. Yaratıklar olmadan yaratıcı ismine ve mahlukat olmadan önce de Halik vasfına layık idi. Yaratıkları bir şeye dayanmadan yaratmıştır ve bir şeyden yararlanmadan aralarında uyum sağlamıştır. Çaba göstermeden onları takdir etmiştir. Fikirler onun zatını kavrayamaz ve düşünceler onun hakikatini kuşatamaz. Hangi zamanda demek onu sınırlamaz, şimdi kelimesi onu yaklaştırmaz, beraber kelimesi onu beraber kılmaz, şayet kelimesi onu gizlemez, o kelimesi onu kuşatamaz, bu kelimeler ancak kendilerini sınırlarlar. Aletler kendi benzerlerine işaret etmekteler. Eşyalar da onun fiilleri bulunur. Edatlar ihtiyacı bildirir. Tezat zıttan haber verir. Benzer benzerine döner. Bu kelimelerin onun yarattığı eşya arasında geçerliliği vardır. Çünkü bu bağlaçlar ihtiyacı bildirirler. Tezat, zıddının varlığına benzeyen, benzerinin olduğunu ve olaylar zamanla birlikte olduklarını gösterirler. İsimleriyle sıfatları birbirinden fark edilir. O isimlerle birlikte olanlar birbirinden ayrılır. Olaylar o isimlerle vuku bulur. Yaratıkların başlangıcının olması kadim olduklarını, süreye bağlı olmaları, ezeli olmadıklarını ve eğer böyle olmasaydı sözü cebre boyun eğmediklerini gösterir. Dağılmaları dağıtıcı olanı bildirmiş ve kopmaları koparanı göstermiştir. Yaratıkları vasıtasıyla akıllara tecelli ederek gözlerden gizli kalmış ve fikirleri yaratıklarına yönelmiş, bunlarla ibretler ortaya konmuş ve sabit olmuş ve bunlardan deliller açıklık kazanmıştır. Akıllarla Allah tasdik edilir ve ikrarla iman kamil olur. Marifet olmadan din olmaz. Tasdik olmadan marifet mümkün olmaz. Ve ihlaslı bir inanç olmaksızın tasdik gerçekleşmez. İhlas olmaksızın tevhid olmaz. Allah bir şeye benzetilirse ihlas gerçekleşmez. Nitelikler ona atfedilirse eksiklikler ondan tam olarak nefi olmaz ve halis tevhid gerçekleşmez. Bazı yönlerden benzetmeyi geçerli bilmek bütün yönlerden benzetmenin geçerli olmasını gerekli kılar. Bazı benzerliklerden onu münezzeh bilip bazısını kabul etmek tam tevhidden insanı uzak düşürür. İkrar etmek inkarı nefyetmektir. Her türlü inkar ihlasa ulaşmayı önler. Yaratıklarda olan özellik yaratıcıda olmaz. Yaratılmış için mümkün olan bir şey yaratıcısında mümkün olmaz.
Onun için hareket cari olmaz. Bölünme ve birleşme onda vuku bulmaz. Onun uyguladığı şey kendisi hakkında nasıl uygulanabilir? Onun başlattığı şey nasıl kendisine dönebilir? Onun oluşturduğu oluşum nasıl kendisi hakkında geçerli olabilir? Yoksa onun zatı değişir, bölünür ve ezelden oluşu mümkün olmaz ve ezeli oluşunun bir manası kalmaz. Bu takdirde yaratıcı mahluka dönüşür. Arkası olursa önü de olur. Tamamlanmaya ihtiyaç duyarsa eksik olması gerekir. Değişebilirse ezeli diye vasıflanamaz. Zamanın geçmesi onu etkilerse nasıl sürekli olabilir? Eşyadan etkilenen nasıl onları yoktan var edebilir? Böyle olursa yaratıkların nişanesini taşır, yaratıklar ona nişane olacağına kendisi de diğer bir yaratıcının nişanesi olur ve sıfatı yaratıkların sıfatlarına benzer. Bu ise batıl olduğunu ispatlamak için delile ihtiyaç olmayan bir sözdür. Bu husustaki soruya cevap vermek bile yersizdir.